Ee, Elinizdeki kaynaklar arasında bakın, Bekir Karadeniz ve Seyfettin Kaya Hot türküleri adıyla bir yörenin çok ötesinde adeta bir coğrafyanın hafızasını taşıyan özel bir çalışma duruyor. Evet, Bu kitap ve ona eşlik eden CD kaydı bize sadece melodiler sunmuyor aslında. kesinlikle. Bir kelimenin, bir gırtlak namesinin bile tarihe nasıl kapı aralayabileceğini gösteriyor sanki. Kesinlikle öyle. Bugün sizinle birlikte Artvin'in bu kendine özgü Hod yöresine odaklanacağız. Yani elimizdeki bu değerli çalışma, Karadeniz ve Kaya'nın kitabı ve kayıtları bizi Hod'un türküleri üzerinden kültürel kimliğine, o çalkantılı tarihine ve katmanlı diline doğru bir yolculuğa çıkaracak. Evet. Bu sadece bir müzik incelemesi değil yani. Bir mikro tarih okuması gibi de düşünebiliriz. Zamı da hakikaten etkileyici. Yörenin tarihinden başlıyor, dil yapısını inceliyor, sözlü edebiyatını, özellikle de aşık geleneğini ele alıyor, müziğin derinliklerine iniyor, hatta yörenin önemli simalarının hayat hikayelerine bile değiniyor. Yani girişinden notalarına, o kapsamlı dizininden kaynakçasına kadar böyle bütünlüklü bir kültürel portre çiziyor resmen. Bizim de buradaki amacımız, yani bu sohbetteki hedefimiz, bu zengin malzemedeki en çarpıcı noktaları, en düşündürücü bağlantıları sizin için bir araya getirmek, Hod'un o kendine has kültürel dokusunu, türkülerde gizlenen o tarihsel fısıltıları ve dilin taşıdığı o inanılmaz zenginliği birlikte keşfetmeye çalışacağız. Hani standart bilgilerin biraz ötesine geçip bu çalışma bize neler düşündürüyor onu paylaşmak istiyoruz. Harika. O zaman Hod'un o çok katmanlı dünyasına ilk adımı atalım. Nereden başlayalım? Tarihsel arka planı ve kültürel kavşaktaki konumuyla başlayalım mı? Bu bölge neden bu kadar özel? Evet, yazarların da en başta vurguladığı gibi folklor, özellikle bizim gibi sözlü kültürün güçlü olduğu Doğu toplumlarında, yazılı tarihin sessiz kaldığı yerlerde geçmişi anlamak için paha biçilmez bir anahtar sunuyor. Çok doğru. Hod, bu açıdan tam bir laboratuvar niteliğinde aslında. Çünkü coğrafi konumu onu tarih boyunca sürekli bir etkileşim ve değişim alanı yapmış. Evet, çalışmada Hod tarihini Artvin, yani eski adıyla Livane tarihinden bağımsız düşünmenin pek mümkün olmadığını söylüyor. Burası Kafkasya ile Anadolu arasında sıkışmış, stratejik bir geçiş güzergahı. Bu da demek oluyor ki birçok farklı güç ve kültür buradan gelip geçmiş. Hem de ne geçişler, yani bölgedeki ilk yerleşim izleri bulunan o bakır ve tunç baltalara bakılırsa günümüzden 5000-6000 yıl öncesine, yani Tunç devrine kadar gidiyor. Acayip eski. Çok eski, evet. MÖ 2000'lerde ise yazarların belirttiğine göre Orta Asya kökenli olduğu düşünülen Hurrilerin bölgeye yerleştiği tahmin ediliyor. Bu bölgenin ne kadar köklü bir geçmişe sahip olduğunu gösteriyor bize. Sonrası tam bir medeniyetler geçidi zaten. Kaynakta Kimmerler, İskitler sayılıyor. Ardından Bizans, Arap akınları var, Selçuklular. Bölgede uzun süre etkili olan Gürcü krallıkları, Moğollar, Akkoyunlular. Evet, liste uzun. Ve nihayet 1551'de Erzurum Beylerbeyi İskender Paşa komutasındaki Osmanlı ordusuyla bölge Osmanlı hakimiyetine giriyor. Yani durdurak bilmeyen bir hareketlilik söz konusu olmuş. Bu hakimiyet değişiklikleri içinde İslamlaşma süreci de dikkat çekici. 1551'de Osmanlı hakimiyetiyle başlıyor ama yazarlar ilginç bir noktaya parmak basıyorlar. Diyorlar ki Osmanlı yönetimi inanç konusunda doğrudan bir zorlama yerine belki de gayrimüslimlerden alınan vergileri arttırmak gibi dolaylı yöntemler kullanmış olabilir. İlginç bir yaklaşım. Evet, bu nedenle özellikle Hod gibi dağlık ve ulaşımı zor bölgelere İslamiyet'in tam olarak yerleşmesinin yüzyıllar sürebileceği belirtiliyor. Yani süreç oldukça yavaş ve kademeli işlemiş gibi görünüyor. Peki ya yörenin adı? Hot. Bunun kökeniyle ilgili analiz de oldukça düşündürücü geldi bana. Sadece bir isim değil, aynı zamanda bölgenin kültürel kimliğine dair bir ipucu sanki, değil mi? Kesinlikle çalışmadaki dil bilimsel analiz bu açıdan çok önemli. Yöredeki hay harfinin bizim standart Türkçedeki gibi değil de
gırtlaktan gelen daha sert bir X sesi, hani Arapçadaki H gibi olarak telaffuz edildiği belirtiliyor. Evet. Bu ses yapısının da Ermenice'de otluk, çayırlık veya güzel koku anlamına gelen Hod kelimesiyle daha uyumlu olduğu ileri sürülüyor. Bu sadece bir etimolojik tahmin değil, aslında bölgenin Ermeni, Gürcü ve Türk kültürlerinin nasıl iç içe geçtiğinin tipik bir Güney Kafkasya mozaiği oluşturduğunun dil üzerinden bir kanıtı adeta. Zaten yer isimlerinin çoğunun kökenine bakıldığında da bu mozaik kendini belli ediyor. Ermenice, Gürcüce, Rusça ve Türkçe isimler bir arada. Hatta bazılarının anlamı bugün tam olarak çözülememiş bile. Bu da katman katman birikmiş bir tarihi işaret ediyor. Sosyal yapıya dair de çok ilginç bir detay var kitapta. Yazarlar, yörede yakın tarihte hiç kan davası veya cinayet vakasına rastlanmadığını belirtiyorlar. Ne kadar ilginç. Evet, bu durum Hod'un belki de tarih boyunca çeşitli baskılardan, çatışmalardan kaçan farklı gruplar için bir tür sığınak, bir refüj işlevi görmüş olabileceğini düşündürüyor. Geçmişten gelen kan bağları veya düşmanlıkların olmaması burayı daha barışçıl bir yer kılmış olabilir. Bu da o sığınak teorisini güçlendiriyor tabii. Ama bu sığınak olma durumu dış dünyadan tamamen kopuk olduğu anlamına gelmiyor herhalde. Özellikle göçler Hod'un kaderini derinden etkilemiş gibi duruyor. Evet, maalesef. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı yani 93 Harbi sonrası yaşanan büyük göç dalgaları ve daha yakın zamanda 1980 askeri darbesi sonrası ekonomik ve sosyal nedenlerle artan köyden kente göç nüfusu azaltmış ve kültürel yapıyı epey değiştirmiş. Kitapta 1922 ve 1926 nüfus sayımı verileri de var. Savaş sonrası bir miktar geri dönüşle nüfusun arttığını görüyoruz ama genel eğilim hep azalma yönünde olmuş. O dönemin atmosferini anlamak için Muvahit Zeki'nin 1927 yılındaki gözlemleri çok çarpıcı gerçekten. Artvin üzerine yazdığı kitapta Hod'u da anlatıyor. Yıkık dökük evler, tarımın zorlukları, insanlar çok çalışıyor ama toprak verimsiz, ancak meyve ticaretiyle biraz gelir elde edebiliyorlar. Halkı bir yandan saf ve temiz ahlaklı olarak tanımlarken, diğer yandan uygarlıktan uzak ve çok yoksul buluyor. Bu gözlemler, Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki o zorlu sosyoekonomik tabloyu canlı bir şekilde resmediyor önümüze. Bu karmaşık tarih ve sosyal yapı doğal olarak Hod'un diline de yansımış olmalı. Çalışma, dilin de en az tarih kadar katmanlı ve zengin olduğunu ama aynı zamanda kırılgan olduğunu vurguluyor. Özellikle son 40-50 yıldaki göçler bu dil hazinesini tehdit ediyor anladığım kadarıyla. Evet, bu çok kritik bir nokta. Hod ağzında bizim bildiğimiz standart Türk alfabesindeki 29 sesten çok daha fazlası var. Demin bahsettiğimiz gırtlaktan gelen X sesi gibi, Kafkas dillerinden, Farsçadan, Arapçadan geçmiş sesler hala yaşıyor. Ne kadar ilginç. Hatta yazarlar, bu zenginliği koruyabilmek ve doğru yansıtabilmek adına bu çalışmada ilk kez 37 sesten oluşan bir Livane alfabesi önerisi getirmişler. Bu yani akademik bir fantazi değil, kültürel bir gereklilik aslında. Çünkü standart alfabe yetersiz kalınca ne oluyor? Bu özgün sesler ya zamanla yuvarlanıp kayboluyor ya da TRT gibi resmi kurumlarda okulda yanlış kabul edilip düzeltilmeye çalışılıyor. Aynen öyle. Böylece o yöreye özgü tını, o kültürel kimlik aşınıyor. Arşivlere bile eksik veya hatalı giriyor belki de. Yazarların şu tespiti çok önemli bence. Dile müdahale etmek, o dili konuşan insanların düşünme ve öğrenme yeteneklerini engeller. Yani bir türküyü yöre halkının söylediği gibi değil de İstanbul ağzına veya standart Türkçe'ye uydurarak kaydetmek sadece fonetik bir değişiklik değil, o türkünün ruhunu, taşıdığı kültürel kodları da zedelemek anlamına geliyor. Evet, bu dilin bir toplumun hafızası ve düşünme biçimi olduğu gerçeğini bize hatırlatıyor. Gerçekten de Hod diline bakınca son birkaç yüzyılda Arapça, Ermenice, Farsça, özellikle idari terimler yoluyla
Gürcüce, Rusça 93 Harbi sonrası etki ve tabii ki Türkçenin nasıl bir arada yaşadığını, birbirini etkilediğini görüyorsunuz. Dil, tam anlamıyla bir kültürel kavşak noktası olmuş. Peki bu zengin dil ve tarih kendini nasıl ifade etmiş? Sözlü gelenek burada devreye giriyor sanırım. Hod edebiyatı dediğimizde büyük ölçüde hikayeler, masallar, destanlar, bilmeceler ve tabii ki türküler akla geliyor. Aynen öyle. Yazılı kültürün zayıf olduğu toplumlarda olduğu gibi, Hod'da da kültür aktarımı nesilden nesile sözlü olarak yapılmış. Ancak bu gelenekte maalesef modernleşmenin getirdiği değişimlerden payını alıyor. Göçler nedeniyle taşıyıcıları azalıyor. Radyo, televizyon, internet gibi yeni iletişim araçları eski anlatı biçimlerinin yerini alıyor. İşte bu noktada Mehmet Koç ve Osman İlker gibi araştırmacıların yaptığı derleme ve belgeleme çalışmaları hayati önem kazanıyor. Onların emekleri olmasa bu mirasın önemli bir kısmı belki de çoktan unutulup gidecekti. Sözlü gelenek deyince Hod'un aynı zamanda önemli bir aşık merkezi olduğunu da öğreniyoruz kitaptan. Bu da bölgenin kültürel zenginliğine başka bir boyut katıyor. Kimler var bu aşıklar arasında? Hatırladıklarınız? Çalışma özellikle 1800'lerin ikinci yarısından itibaren Hod'da yetişmiş veya bölgeyle ilişkili birçok aşıktan bahsediyor. Dildari var, Ervahi, Şamili, Saidi, Rufai, Mahcubi, Hıfzı gibi isimler sayılıyor. Bunlar bildiğimiz aşık geleneğinin, yani sazıyla sözüyle gezen, şiirler söyleyen, hikayeler anlatan halk ozanlarının önemli temsilcileri olmuşlar. Peki bu aşık geleneğinin kökeni nereye dayanıyor Hod'da? Erzurum, Kars mı daha çok? İşin ilginç yanı, yazarlar Hod aşıklık geleneğinin köklerini coğrafi olarak daha yakın olan Erzurum-Kars geleneğinden ziyade daha çok Azerbaycan aşık muhitleriyle ilişkilendiriyorlar. Bak bu ilginçmiş. Evet, bu da bölgenin kültürel yönelimleri hakkında bize fikir veriyor. Ancak acı olan şu ki, bu kadar önemli aşık yetişmesine rağmen eserlerinin, şiirlerinin, deyişlerinin büyük bir kısmı maalesef zamanla kaybolmuş, günümüze ulaşamamış. Sadece isimleri ve haklarındaki bazı rivayetler kalmış geriye. Bu gerçekten üzücü bir kayıp. Peki gelelim bu sözlü geleneğin belki de en canlı taşıyıcısı olan müziğe. Hod müziği nasıl bir yapıya sahip? Onu diğer bölgelerden ayıran özellikler neler? Çalışma Hod müziğini halk müziğinin genel sınıflandırılması için de ele alıyor. Yani usullü ritmik yapısı belirli, genellikle oyun havaları, kırık havalar ve usulsüz ritmik yapısı serbest, uzun havalar ayrımı Hod için de geçerli. Özellikle maya adı verilen ve genellikle 11'li hece ölçüsüyle söylenen uzun hava benzeri formun yaygın olduğunu görüyoruz. Maya. Evet, ezgisel yapıya baktığımızda ise halk müziğinde ayak olarak adlandırılan makamsal yapılar ön planda. İşte garip Hicaz, Hüseyini, derbeder, kerem gibi ayakların sıkça kullanıldığı belirtiliyor. Bunlar Anadolu müziğinde zaten yaygın olan makamlar aslında. Ancak anladığım kadarıyla Hod müziğinin melodik karakterini asıl belirleyen şey bu makamsal yapıdan çok yörede edemen olan bir çalgı olmuş, tulum. Tam üstüne bastınız. Tulum, yani o bildiğimiz Karadeniz'e özgü, nefesli, torbalı çalgı bir tür gayda gibi, hor müziğinin ses dünyasını derinden etkilemiş. Neden? Çünkü tulumun ses aralığı oldukça sınırlı, genellikle 5-6 sesten ibaret. İşte bu kısıtlılık, özellikle anonimleşmiş halk türkülerinin melodik yapısını ister istemez şekillendirmiş. Daha dar aralıklı, daha tekrara dayalı ezgiler ortaya çıkmış. Çalışmada çok net bir yorum var bununla ilgili. Eğer bağlama girseydi ezgiler daha zenginleşirdi diyorlar. Bu çok ilginç çünkü Hort, Narmanlı Sümmane gibi büyük aşıkları misafir etmiş bir yer. Ama komşusu Erzurum ve Kars'ın aksine aşık geleneğinin ana çalgısı olan bağlama burada kök salamamış. Neden acaba? Evet, bu gerçekten düşündürücü. Neden bağlama tutunamamış? Belki coğrafi izolasyon, belki tulumun sosyal hayattaki, özellikle horonlardaki baskın rolü.
Sebebi tam net olmasa da sonuç ortada. Hatta daha yakın dönemde köy enstitüsü mezunu öğretmenlerin köylere getirdiği mandolinin bile geleneksel yapıya uymadığı için zamanla terk edildiği anlatılıyor. Yani yöre kendi ses dünyasını korumakta oldukça dirençli davranmış diyebiliriz. Ama bu direncin bir bedeli olmuş sanki. Maalesef olmuş. En büyük bedel, Şamili, Hıfsi gibi adı bilinen büyük hodlu aşıkların kendilerine özgü orijinal ezgilerinin, yani kendi avazlarının bugün bilinmemesi. Şiirleri belki kısmen kalmış ama o şiirleri nasıl bir melodiyle, nasıl bir üslupla okuduklarını bilmiyoruz. Çok yazık. Türkülerin zamanla anonimleşmesi meselesi de ilginç. Yani bir aşık bir türkü yakıyor, çok seviliyor, zamanla kimin yaktığı unutuluyor ve halkın ortak malı haline geliyor. Bu çift yönlü bir süreç aslında. Bir yandan türküyü yaratan aşığın adı unutuluyor. Bu bir kayıp gibi görülebilir. Ama diğer yandan türkünün tüm toplum tarafından benimsenmesi, yaşatılması anlamına geliyor. Yazarlar bunun olumlu bir yön olduğunu da belirtiyor. Tabii günümüzdeki kayıt teknolojileriyle artık bu anonimleşme süreci eskisi kadar kolay değil. Ama yine de Kazım Birlik gibi günümüz sanatçılarının hot motiflerini kullanarak yeni besteler yapması, bu geleneğin tamamen ölmediğini, farklı biçimlerde de olsa devam ettiğini gösteriyor. Peki bu türkülerin kayıt altına alınması, derlenmesi süreci nasıl işlemiş HOT'ta? Orada da özel bir durum var mı? Var, hem de önemli bir durum. Cumhuriyet sonrasında başlayan resmi halk müziği derleme çalışmalarında, özellikle 1950'lerde yapılan ilk kapsamlı derlemelerde Artvin ve dolayısıyla Hod bölgesinin yeterince temsil edilmediği belirtiliyor. Daha da vahimi, derlemeyi yapan ekiplerin çoğu zaman yörede konuşulan Gürcüce, Hemşince, Lazca gibi dilleri bilmemesi. Bu nedenle bu dillerde söylenen birçok türkünün, ezginin anlaşılmadığı veya Türkçe olmadığı için derlenmediği, göz ardı edildiği ifade ediliyor. Eyvah, büyük kayıp bu. Çok büyük kayıp. Bu aslında o dönemin merkeziyetçi bakış açısının kültürel çeşitliliği nasıl istemeden de olsa törpülediğinin bir örneği. Çok dilli bir coğrafyanın müzikal zenginliği tam olarak kayda geçirilememiş maalesef. Peki ritim konusuna gelirsek, hot müziği Karadeniz gibi çok mu hareketli yoksa Erzurum gibi daha mı ağır? Nasıl bir yerde duruyor? Yazarlar Hod'un ritmik yapısının bu iki bölge arasında bir denge kurduğunu söylüyor. Ne Karadeniz'in o aşırı hızlı tempoları ne de Erzurum'un bazı ağır ritimleri tam olarak hakim. Daha çok 2-4-4-4 gibi yaygın ritimler var ama 3-8, 6-8, 5-8, 18, 12-8 gibi farklı ölçüler de kullanılıyor. Çeşitlilik var yani. Evet, hatta Anadolu müziğinde aksak yani topal olarak adlandırılan asimetrik ritimlerin bile örnekleri var. Bu da yine bölgenin hem kendi iç dinamiklerinden hem de komşu kültürlerden etkilendiğini gösteren ritmik bir çeşitlilik sunuyor bize. Kitapta verilen nota ve söz örnekleri de bunu gösteriyor sanırım. Tabii, kitapta yer alan nota ve sözler bu çeşitliliği somutlaştırıyor zaten. Mesela sözleri Aşık Ömer'e ait ama ezgisi gelenekselleşmiş Acem Kızı. Yine anonim bir ezgi olan Ah Ha Budağın. Rufai Hasan'ın hem sözlerini yazdığı hem bestelediği Amcam türküsü. Sözleri Hodlu Saidi'ye ait olan ve Bekir Karadeniz tarafından bestelenen Arzum Kaldı. Ya da sözleri Büyük Aşık Şamili'ye ait olan ama ezgisi artık gelenekselleşmiş, belki de o kayıp avazlardan izler taşıyan Yar Yar. Bu örnekler bile Hod müziğinin hem aşık geleneğinden hem de anonim halk yaratıcılığından nasıl beslendiğini gösteriyor. Gerçekten de bu çalışmaya baktığımızda anlıyoruz ki Hod türküleri sadece dinlenecek ezgiler değil. Onlar bir coğrafyanın tarihini, dilinin inceliklerini, göç yollarını, toplumsal yapısını, acılarını, sevinçlerini bize fısıldayan canlı belgeler adeta. Kesinlikle.
Pulumun nefesiyle şekillenmiş, aşıkların sözüyle derinleşmiş, farklı kültürlerin renklerini barındıran çok katmanlı bir dünya var karşımızda. Kesinlikle. Bu tür yerel, mikro düzeydeki ama derinlemesine yapılmış çalışmalar bize şunu hatırlatıyor. İyi bilgilenmiş olmak sadece manşetleri, güncel politikayı takip etmek değil. Bazen küçük bir yörenin türküsünde insanlık tarihinin, kültürel etkileşimlerin, dilin ve müziğin evriminin büyük resmini görebilirsiniz. Çalışmanın başında folklorun geçmişi anlamadaki rolüne yapılan vurgu, incelemenin sonunda daha da anlam kazanıyor bence. O halde bu zengin sohbeti belki de şöyle bir düşünceyle noktalayabiliriz. Yazarların da işaret ettiği gibi Aşık Şamil'in, Hıfzi'nin o özgün, kendilerine has avazları büyük ölçüde kaybolmuş olabilir. Evet ama Peki, bugünün hot türkülerinde, tulumun sesinde, insanların dilinde farkında olsak da olmasak da o eski seslerden, o kayık melodilerden ne kadarı hala yaşıyor olabilir? Ve bu mirası sadece kitaplarda, CD'lerde değil, yaşayan kültürün içinde geleceğe taşımak için bu değerli çalışmanın bize gösterdiği yolların ötesinde başka neler yapabiliriz? Bu hakikaten hepimizin üzerinde düşünebileceği bir soru.